Merhaba koçlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün yay transiti var. Sevgili koçlar, 12 Aralık itibariyle Merkür yay burcuna geçiyor. Bu geçiş sizin 9. evinizi yani uzak ufukları, vizyonu, inançları, eğitimleri ve hayata bakış açınızı temsil eden alanı aktive ediyor. Bu dönem sizin için fikirlerinizi genişlettiğiniz, anlam arayışınızı derinleştirdiğiniz bir zaman olacak. Bir süredir gündelik koşuşturmalar arasında kaybolan sizler için şimdi zihinsel bir tazelenme başlıyor. Artık daha büyük resmi görmek, olayların ardındaki anlamı kavramak ve farklı kültürlerden, farklı fikirlerden ilham almak istiyorsunuz. Bu transit hem zihinsel hem de ruhsal anlamda bir yolculuk başlatıyor. 12 Aralık'ta Merkür'ün Yay burcuna geçtiği anda Lilith'le de kavuşum açısında ve Uranüs'e de karşıtlık yapıyor. Bu ilk geçiş anı son derece güçlü. Merkür'ün Lilith'le kavuşması sözlerinize cesaret, hatta biraz da isyankar bir enerji katıyor. Artık kimsenin söylemeye cesaret edemediği şeyleri dile getirme eğilimindesiniz. Ancak Boğa burcundaki retro Uranüs'ün karşıtlığı bu çıkışların ani tepkiler, tartışmalar veya fikir çatışmaları getirebileceğini de söylüyor. Yani zihniniz çok açık ama aynı zamanda çok dürtüsel çalışıyor. İnançlarınız, dünya görüşünüz, politik ya da etik fikirleriniz üzerinden bir sarsılma yaşanabilir. Bu etki özellikle sosyal medya, akademik çevre ve uzaklardaki insanlarla iletişiminizde sürpriz gelişmelere açık. Bu dönemde neye inandığınızı, neden inandığınızı sorgulamak sizi içsel anlamda büyütecektir. Fakat düşüncelerinizi paylaşırken başkalarının sınırlarını zorlamamaya dikkat edin. Sözleriniz güçlü ama zamanlamanız riskli olabilir. 17 Aralık'ta Merkürle Kiron arasında bir 135'lik atışı var ve Jüpiter'le de aynı şekilde 135'lik bir açısı var. Bugünlerde zihninizdeki fikirlerle kalbiniz arasında çatışma olabilir. Kiron sizin burcunuzda yani benlik yaralarınızla ilgili bir tetiklenme getiriyor. Kendinizi ifade ederken yanlış anlaşılabilir, geçmişte eleştirildiğiniz bir konu yeniden gündeme gelebilir. Retro Jüpiter ise duygusal alanlarda özellikle ailevi ya da köklerle ilgili konularda aşırı duygusallığı vurguluyor. Bu iki etki bir araya geldiğinde sizden beklenen şu: gerçeği savunurken şefkati unutma. Sözcüklerinizi dikkatle seçin çünkü her kelime birinin kalbinde yankı bulacak. Bu dönemde öğrenmeye açık kalın, fikirlerinizi dayatmadan paylaşmak sizi büyütecektir. 19 Aralık'ta Merkür ay düğümleriyle tekrar açıda olacak. Sert bir açı yapıyor. Bu hayat yolunuzla düşüncelerinizin yönü arasında bir çatışma işaret eder. Yani gerçekten kendi yolunuzda mısınız yoksa başkalarının doğrularını mı savunuyorsunuz? İşte bu soru bugünlerde zihninizde yankılanabilir. Eğer eğitim, hukuk, yayıncılık, akademi ya da yurt dışı bağlantılı bir işiniz varsa bazı kararlarınızı yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir. Yanlış bilgi, eksik belge, kafa karışıklığı veya yön değişimi mümkün olur. Fakat unutmayın, tek kareler her zaman kriz kadar büyüme potansiyeli de taşır. Bu dönem zihinsel olarak sizi olgunlaştıracak, her şeyin doğru ya da yanlış olmadığını fark edecek, gri alanlarda düşünmeyi öğreneceksiniz. 26 Aralık'ta Merkür Jüpiter'le 150 derecelik bir açı yapıyor. Bu tarih zihinsel dengeyi tekrar bulabileceğiniz bir dönem. Retro Jüpiter'le olan 150 derecelik açı sizi fazla duygusallaşmaya karşı uyarıyor. Bazı konularda abartılı tepkiler verebilirsiniz. Özellikle aile veya geçmişle ilgili meselelerde, ama Satürn'ün desteği bilgelik ve olgunluk kazandıracaktır size. Zihniniz olgunlaşıyor, kelimeleriniz derinleşiyor. Bu yazmak, ders çalışmak, proje planlamak, hatta ruhsal konularla ilgilenmek için verimli bir zaman. 28 Aralık'ta Merkürle Satürn arasında bir kare açı var. Burada içsel bir kapanma, sessizlik, iletişimde engellenme hissi olabilir.
Sanki kimse sizi tam anlamıyor gibi hissedebilirsiniz. Ama bu sessizlik aslında içsel bir kristalleşme süreci. Zihninizdeki karmaşa netleşiyor, gereksiz fikirler eleniyor. Sizden beklenen şey sabır ve ciddiyet. Bu dönemde eğitim, yazı, sınav veya resmi işler varsa biraz yavaşlama olabilir. Moralinizi bozmayın. Bu zihinsel bir olgunlaşma testi. 1 Ocak'ta Merkür Neptün'le kare açıda olacak. Yeni yılın ilk günü gerçek ile hayalin karışabildiği bir enerjiyle başlıyor. Neptün 12. evinizde bilinçaltınızı temsil eden alanda bulunduğu için düşünceleriniz sezgisel ama dağınık çalışabilir. Yanlış anlaşılmalar, eksik bilgiler, unutkanlık, kafa karışıklığı olası. Yine de bu etki yaratıcı ve spiritüel çalışmalar için son derece uygun. Eğer yazıyorsanız, içerik üretiyorsanız ya da bir vizyon planı yapıyorsanız ilhamla dolacaksınız. Yalnız karar vermek için acele etmeyin, gerçekleri kontrol edin. 2 Ocak'ta ise Merkür Oğlak Burcu'na geçecek ve nihayet Merkür sizin kariyer evinize yani 10. evinize geçiyor. Artık vizyon dönemi yerini plana bırakacak. Aralık boyunca öğrendiğiniz her şey şimdi profesyonel hedeflerinize yaklaştırıyor. Artık sadece neden değil, nasıl sorusuna da yanıt buluyorsunuz. Zihniniz odaklanıyor, hedefleriniz netleşiyor. Yeni yılın ilk haftasıyla birlikte güçlü stratejik kararlar alma, yazılı anlaşmalar yapma ve fikirlerinizi yapılandırma zamanı geliyor. Sevgili koçlar, Merkür'ün yay transiti sizin için felsefi, zihinsel ve ruhsal bir yolculuk anlamına geliyor. Bu süreçte fikirleriniz genişleyecek, yeni bakış açıları kazanacak ve bazen kendi inançlarınızı bile sorgulayacaksınız. Her ne kadar Uranüs ile Lilith etkisiyle zaman zaman tartışmalı bir söylemde olsa da sonunda kendi düşünce özgürlüğünüzü bulacaksınız. Aralık ayı size düşünmenin özgürleşmek olduğunu hatırlatıyor. Ocak ayının başında ise bu özgürlük hedeflerinizi inşa edecek bir güce dönüşüyor. Sözlerinizin yönünü belirleyen bu dönemde her kelimeniz bir pusula, inandığınız şeyleri cesaretle savunun ama bilgelikle süsleyin. Çünkü Aralık ayı boyunca öğrendiğiniz her düşünce Ocak ayında hayatınıza yön verecek. Merhaba boğalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün yay transiti var. Sevgili boğalar, 12 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor ve bu geçiş sizin haritanızda 8. evinizi yani dönüşüm, paylaşım, gizli duygular, finansal ortaklıklar ve psikolojik derinlik alanını aydınlatıyor. Bu dönem sizin için yüzeyde görünenle yetinmeme, gerçekleri derinlemesine sorgulama zamanı. Zihniniz normalden çok daha sezgisel ve araştırmacı çalışacak. Parasal konularda yatırımlar, kredi, miras, ortak kaynaklar veya eşin gelirleriyle ilgili meseleler gündeme gelebilir. Ama bunun ötesinde bu transit size ruhsal olarak bir yenilenme getiriyor. Artık bazı şeylerin özüne inmek, içsel olarak güçlenmek istiyorsunuz. 12 Aralık'ta Merkür Yay'a geçtiğinde Lilith'le kavuşum açısında olacak, Uranüs'e de karşıtlık yapıyor olacak. Merkür'ün Yay burcuna geçmesiyle birlikte zihinsel enerjinizin odağı değişiyor. Fakat bu geçişte Lilith'le kavuşum ve retro Uranüs'le karşılık olduğundan bu da son derece güçlü ve sarsıcı bir etki getiriyor. Lilith bastırılmış duyguları, tabu konuları ve gizli öfkeyi ortaya çıkarır. 8. evde gerçekleştiğinde bu duygusal çıplaklık anlamına gelir. Yani artık hiçbir şeyin üzerine örtmek istemiyorsunuz. Hakikat neyse onu bilmek istiyorsunuz. Fakat Uranüs sizin burcunuzda, üstelik retro, bu da dış dünyadan gelen sarsıcı bir etkiyi temsil ediyor. Birinin söyledikleri sizi şaşırtabilir ya da sizin söylediğiniz bir söz bir başkasını derinden etkileyebilir. Finansal alanda ani kararlar, beklenmedik haberler veya teknoloji bağlantılı hatalar da olası. Sözlerinizin veya düşüncelerinizin dönüştürücü gücü çok yüksek fakat aynı oranda da riskli. Bu etkiyi bilinçli kullanırsanız bir tıkanıklığı çözebilir, bir gerçeği ortaya çıkarabilir, hatta korkularınızla yüzleşip özgürleşebilirsiniz. 17 Aralık'ta Merkür durağan Kiron'la ve retro Jüpiter'le gerilimli açılar yapıyor. Kiron
bilinçaltındaki eski yaraların, geçmişte gizlediğiniz acıların ya da suçluluk hislerinin tekrar su yüzeyine çıkabileceğini söylüyor. Retro Jüpiter ise yakın çevre, kardeşler veya iletişim alanında geçmişten gelen bir konuyu yeniden gündeme getirebilir. Kısacası bugünlerde bastırılmış bir söylenmemiş bir düşünce ya da geçmişte çözülememiş bir iletişim kırgınlığı yeniden karşınıza çıkabilir. Kendinizi ifade ederken savunmaya geçmek yerine anlamaya çalışın. Bu transitin amacı sizi zayıflatmak değil, iyileştirici farkındalık kazandırmak. Sözleriniz aracılığıyla hem kendinizi hem başkalarınızı dönüştürebilirsiniz. 19 Aralık'ta Merkür ay düğümleriyle bir tek kare açı yapacak. Bu tarih karmik bir dönüm noktası gibi çalışıyor. Merkür kuzey ay düğümü ve güney ay düğümüyle kare açı yaparak bir tek kare açı oluşturacak. Sizin için bu benim değerlerim mi, başkalarının beklentileri mi sorusunu gündeme getirir. 8. evdeki Merkür ortak kaynakları, duygusal bağımlılıkları ve paylaşımı temsil ederken bu tek kare sizi kendi öz değeriniz üzerinden güçlendirmeye çağırıyor. Belki bir ilişkide, bir iş ortaklığında veya finansal paylaşımda artık yeter dediğiniz bir döneme girebilirsiniz. Ama bu kopuşlar aslında sizi kaderinizin doğru yönüne çeker. Zihninizde bir karmik hesaplaşma var ama sonunda büyük bir içsel özgürleşme de var. 26 Aralık'ta Merkür Jüpiter'e 150 derecelik bir açı yapacak. Bugün önce içsel dalgalanmalar getirse de ardından zihinsel dengeyi bulmanıza yardım eder. Retro Jüpiter etkisi duygusal düşünmeyi abartabilir. Ancak artık olayları daha yüksek bir bilinçle değerlendirebilir, karmaşık duyguların içindeki dersi fark edebilirsiniz. Bu terapi, psikolojik analizler, finansal planlamalar veya kriz yönetimi için son derece destekleyici bir enerji. Bir süredir sizi zorlayan bir konunun altında yatan nedeni şimdi daha iyi görebilirsiniz. Gerçekleri kabullenmek sizi içsel olarak güçlendirecek. 28 Aralık'ta Merkür ile Satürn arasında bir kare açı var. Zihinsel baskı, iletişimde tıkanıklık, içe kapanma hissedebilirsiniz. Sanki kimse sizi tam anlamıyor ya da siz kimseyle gerçekten konuşmak istemiyorsunuz. Ama bu suskunlukta bir arınma var. Bu transit sizi içsel sessizliğe davet ediyor. Gerçek dönüşüm bazen kelimelerle değil, sessizlikle olur. Eğer iş veya parasal konularda geçici bir engel çıkarsa bunu evrenin sizi durdurma biçimi olarak görün. Henüz bilmediğiniz bir bilgi, eksik bir detay olabilir. Acele etmeyin. 1 Ocak'ta Merkür ile Neptün arasında bir kare açı var. Yeni yılın ilk gününde Neptün'le yapılan kare belirsizlik ve duygusal bulanıklık getirebilir. Birinin niyetini yanlış anlayabilir ya da bir konuşmada duygularınız karışabilir ama aynı zamanda bu etki sezgisel farkındalığı da güçlendirir. Rüyalar, içgörüler, semboller hepsi size mesaj taşır. Bu dönem mantıkla değil, sezgiyle ilerleyin ama somut kararları 2 Ocak'tan sonrasına bırakın. Yaratıcı işler, sanat, ruhsal çalışmalar içinse harika bir zaman. Ve 2 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçiyor ve sonunda Merkür'ün Oğlak Burcu'na geçmesiyle birlikte 9. eviniz aktive olacak. Artık zihinsel pusunuz dağılıyor ve geleceğe dair büyük resmi net olarak görmeye başlıyorsunuz. Yeni yılın ilk günleriyle birlikte uzak hedefleriniz, eğitim planlarınız ve vizyonunuz yeniden yapı kazanıyor. Aralık ayı boyunca yaşadığınız içsel derinleşme şimdi anlamlı bir hedefe dönüşüyor. Artık neden yaşadığınızı değil, nasıl ilerleyeceğinizi biliyorsunuz. Sevgili boğalar, Merkür'ün yay transiti sizin için bir zihinsel arınma ve ruhsal derinleşme süreci. Aralık boyunca hem iç dünyanızı hem ilişkilerinizi sorgulayacaksınız. Bazı yüzleşmeler kaçınılmaz olsa da her şey sizi kendi gerçeğinize yaklaştıracak. Bu dönem korkularınızla konuşmayı, sezgilerinizi dinlemeyi ve içsel gücünüzü hatırlamayı öğretiyor. Ve Merkür Oğlağa geçtiğinde artık zihniniz berrak, kalbiniz hazır, hedefiniz net olacak. Bu dönemde sessizlik bile konuşur, sezgileriniz kelimelerden daha yüksek sesle fısıldar. Aralık ayı boyunca kendi iç sesinizi dinleyin. Çünkü 2 Ocak'tan sonra Merkür Oğlak Burcu'na geçtiğinde o ses artık
yol gösteren bilge bir rehbere dönüşecek. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün yay transiti var. Sevgili ikizler, 12 Aralık itibariyle yönetici gezegeniniz Merkür, karşıt burcunuz olan yaya geçiyor. Bu sizin için her zaman dikkat çeken bir dönemdir. Çünkü Merkür yalnızca düşüncelerinizi değil, aynı zamanda kimlerle konuştuğunuzu, nasıl ilişki kurduğunuzu da belirler. Şimdi iletişiminiz, fikir alışverişleriniz ve ilişki tarzınız daha doğrudan açık ve felsefi bir hale geliyor. Ama bu defa gökyüzü sakin değil, bu geçiş sırasında Lilith kavuşumu, Uranüs karşıtlığı ve tek kare dizilimi var. Sizin için hem zihinsel hem duygusal olarak güçlü sınavlar getirebilir. Bu transit boyunca ilişkilerinizde dürüstlük, açıklık ve anlam arayışı ön plana çıkıyor. Artık yalnızca konuşmak değil, gerçekten anlaşılmak istiyorsunuz ve aynı şekilde siz de karşınızdakini tüm yönleriyle anlamak istiyorsunuz. Yüzeyde kalmayan derin bir iletişim ihtiyacı doğuyor. 12 Aralık'ta Merkür Yay'a geçtiğinde Lilith'le kavuşum açısında olacak ve aynı zamanda Uranüs'e de karşıtlık yapıyor olacak. Merkür Yay'a geçişiyle birlikte 7. eviniz, yani ilişkiler, ortaklıklar, açık düşmanlıklar ve birebir temaslar alanı canlanıyor. Lilith kavuşumu bu alanda bastırılmış duyguların veya söylenmemiş sözlerin açığa çıkabileceğini gösteriyor. Artık maskeler düşüyor. Siz ya da partneriniz bir süredir saklanan düşünceleri dürüstçe ifade etmek isteyebilirsiniz. Bu radikal açıklık süreci hem ilişkileri sarsabilir hem de arındırabilir. Boğa burcundaki retro Uranüs'ün karşıtlığı ise geçmişten gelen bir konunun aniden gündeme taşınabileceğini söylüyor. Belki eski bir ilişkinin gölgesi, geçmişteki bir anlaşmazlık ya da zihninizde kapanmamış bir konu tekrar su yüzüne çıkabilir. Bu transitin doğası ani, keskin ama aydınlatıcıdır. Bir cümle, bir mesaj, bir açıklama düşüncelerinizi kökten değiştirebilir. Bu dönemde iletişimde dürüstlük kadar nezaket de önemli. Sözleriniz çok güçlü ama yönü belirleyen sizsiniz. Eğer bilgelikle konuşursanız bir krizi ilişki derinliğine çevirebilirsiniz. 17 Aralık'ta Merkür Jüpiter'le gerilimli açılar yapacak. Bu tarihlerde sosyal çevrenizden veya yakın arkadaşlarınızdan gelen eleştirilerle karşılaşabilirsiniz. Yani hem dostluklar hem de duygusal güven alanlarınızda eski yaralar tetikleniyor olabilir. Bir arkadaş, bir iş ortağı ya da partnerle geçmişte yaşanan kırılma yeniden gündeme gelebilir. Bu etki sizi kimin için ne kadar çabaladığınızı sorgulamaya yöneltiyor. Bazı ilişkiler sınır testinden geçer. Bir yandan duygusal olarak açılmak istersiniz, diğer yandan mantığınız sizi korumaya çalışır. Bu içsel çekişme iletişimi zorlaştırabilir. Yine de bu açıların amacı sizi üzmek değil, kendinizi savunmayı ve şefkatle sınır koymayı öğretmektir. İlişkilerde ben ve biz arasındaki dengeyi bulmaya çalışın. 19 Aralık'ta Merkür ay düğümleriyle tekrar açık kalıbını oluşturacak. Bu tarih sizin için ilişkisel kaderin tetiklendiği bir döneme işaret ediyor. Merkür, Balık burcundaki kuzey ay düğümüne ve Başak burcundaki güney ay düğümüne kare yaparak tek kare açı oluşturuyor. Bu ilişkide nereye gidiyoruz sorusu. Bugünlerde net bir şekilde gündeme gelebilir. Kariyer hedeflerinizle özel hayatınız, kişisel isteklerinizle partnerinizin talepleri arasında denge kurmanız gerekebilir. Bazı ilişkiler testten geçer, bazıları dönüşür, bazıları ise sonlanır. Ama bu süreçte kazandığınız farkındalık çok değerlidir. Artık kimle nasıl ilişki kurmak istediğinizi, hangi iletişim biçiminin sizi yorduğunu daha net göreceksiniz. Bu bir ilişki detoksu gibi karmik açıdan sizi kendi gerçeğinize yaklaştıran bir döneme giriş yapıyorsunuz. 26 Aralık'ta Merkür Jüpiter'le 150 derecelik bir açı yapacak. Önce içsel bir dalgalanma, ardından netlik getirecek. Jüpiter'in etkisiyle duygusal tepkiler büyüyebilir ama bir farkındalık da kazanılabilir. Bu dönemde bir ilişkiyi resmileştirmek, geçmişteki bir tartışmayı çözmek veya iş ortaklığıyla ilgili yeni bir plan oluşturmak mümkün. Merkür'ün yaydaki enerjisiyle siz artık yalnızca düşünmek değil, söylemek ve çözmek istiyorsunuz.
Bu açı diplomasiyle hareket edenleri ödüllendirir. Sakin, kararlı ve dürüst bir iletişim uzun vadede büyük bir güven yaratabilir. 28 Aralık'ta Merkür Satürn'e kare açıda olacak. Bu tarih iletişimde duvarların örülebileceğini gösteriyor. Sizden ya da karşınızdakinden bir mesafe, bir soğuma hissi gelebilir. Belki biri susar, belki yanlış anlaşılma yüzünden diyalog kesilir. Ama bu geçici bir sessizliktir. Merkür'ün Satürn'le teması duygusal olgunlaşmanın kapısını açar. Bu dönemde aceleyle yargılamayın. Özellikle iş veya ilişkilerde kesin kararlar vermeyin. Zamanın akışına güvenin. Çünkü bazı cevaplar hemen gelmez. 1 Ocak'ta Merkür Neptün'le kare açıda olacak. Yeni yılın ilk gününde gerçek ile hayalin karıştığı bir atmosfer var. Neptün kariyer alanınızda, Merkür ise ilişkilerde. Dolayısıyla hem profesyonel hem duygusal konularda netlik zor olabilir. Bir partner, bir iş arkadaşı ya da müşteriyle iletişim bulanıklaşabilir. Yanlış anlamalar, yanlış yönlendirmeler veya söz verildi ama tutulmadı durumları mümkün. Bu enerjiyi yaratıcı biçimde kullanın. Hayal gücü, sezgi, sanat ve ilham isteyen işler için harika bir dönemdir. Ama karar vermek, sözleşme imzalamak veya net bir anlaşma yapmak için 2 Ocağı beklemek en doğrusu olacaktır. Çünkü 2 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçiyor. Bu ilişkisel süreçteki karmaşayı geride bırakıp derinlik ve netlik kazandığınız bir evreye işaret ediyor. Artık yüzeyde konuşmak değil, içten bağ kurmak istiyorsunuz. İletişiminiz derinleşiyor. Hem kendinizle hem partnerinizle daha dürüst ve ciddi bir diyalog kurma isteğiniz artıyor. Finansal konularda ön plana çıkabilir. Ortak kazançlar, yatırımlar, krediler veya miras benzeri meselelerde planlama yapabilirsiniz. Merkür'ün Oğlak Burcu'ndaki hali size stratejik düşünme gücü kazandırır. Yani artık duygusal değil, mantıklı bir şekilde ilerleme zamanı. Sevgili ikizler, Merkür'ün yay transiti sizin için ilişkilerde dürüstlük ve zihinsel netlik sınavı gibi çalışıyor. Bir yandan düşüncelerinizi açıkça ifade etmek istiyorsunuz, diğer yandan da karşınızdakiyle denge kurmakta zorlanıyorsunuz. Ancak bu süreç sonunda sizi gerçekten anlayan ve sizin de yüreğinizle dinlediğiniz bağlar kalıcı olacak. Aralık ayı iletişimde cesaret ve bilgelik sınavı getiriyor ve Merkür Oğlak Burcu'na geçtiğinde artık sadece konuşan değil, anlamlandıran bir zihinle hareket edeceksiniz. Sözleriniz bu ay kaderinizi şekillendirebilir. Cesur olun ama bilgece konuşun. Çünkü Aralık ayında kurduğunuz her cümle Ocak ayında hangi yöne gideceğinizi belirleyecek. Mutlu, umutlu, huzurlu bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün yay transiti var. Sevgili yengeçler, 12 Aralık itibariyle Merkür Yay burcuna geçiyor. Sizin 6. evinizi, yani gündelik hayatı, iş ortamınızı, sorumluluklarınızı ve beden sağlığınızı aydınlatıyor. Bu dönemde zihniniz sürekli meşgul olabilir. Yapılacak işler, verilmesi gereken kararlar, planlamalar, randevular. Adeta bir zihinsel maraton başlıyor. Ama bu sadece sıradan bir Merkür transiti değil. Bu kez Merkür Yay burcunda Lilith'le kavuşumda olacak, Uranüs'e karşıtlık yapacak, ay düğümleriyle de tekare açı kalıbını oluşturacak. Yani bu dönem sizin için hem zihin hem beden dengesini yeniden kurma zamanı olacak. Merkür Yay'a geçtiğinde 12 Aralık'ta Lilith'le kavuşum açısında olacak ve Uranüs'e de karşıtlık yapıyor olacak. Bu tarih civarlarında iş hayatınızda, ekip ilişkilerinizde veya günlük düzeninizde gizli kalmış bir gerilim açığa çıkabilir. Lilith kavuşumu artık tahammül edemediğiniz bir durumun dile gelmesi anlamına gelebilir. Belki bir iş arkadaşınızın davranışı, belki sorumlulukların adaletsiz paylaşımı, belki de kendi üzerinizde kurduğunuz baskı, artık susmuyorsunuz. Uranüs karşıtlığı ise beklenmedik gelişmelere açık olduğunuzu gösteriyor. Özellikle iş çevresinde ani değişimler, plan bozulmaları veya sürpriz kararlar gündeme gelebilir. Fakat bu değişimler aslında sizi özgürleştirmek içindir. Yani görünüşte kriz gibi duran şey sizi yeni bir düzen kurmaya
yönlendirebilir. Bu dönemde fazla sorumluluk yüklenmemeye dikkat edin. Merkür yayda fikirleri büyütür, abartır ama aynı zamanda gereksiz endişeleri de büyütebilir. Zihninizi sakin tutmak sağlığınız için çok önemli olacak. 17 Aralık'ta Merkür'ün Jüpiter'le bir sert açısı var. Bugünlerde kariyerinizle ilgili belirsizlikler, yöneticilerle veya üstlerle yaşanan fikir ayrılıkları gündeme gelebilir. Yeterince iyi miyim sorusunu tetikleyebilir bu açılar ama bu duygunun sizi aşağı çekmesine izin vermeyin. Aksine bu açı sizi kendinize inanmak konusunda güçlendirmeye çalışır. Retro Jüpiter de Yengeç burcunda sizin burcunuzda. Bu da geçmişte ertelediğiniz hedeflerin yeniden gündeme gelebileceğini gösteriyor. Sanki evren size diyor ki artık kendini küçümsemeyi bırak, yapabileceklerini hatırla. Bu tarihlerde zihinsel olarak yorgun olabilirsiniz ama doğru iletişim kurarsanız hem kariyerde hem kişisel yaşamda önemli ilerlemeler elde edebilirsiniz. 19 Aralık'ta Merkür ay düğümleriyle tek kare açı kalıbı içinde olacak. Bu gökyüzü dizilimi sizin için bir dönüm noktası gibi çalışabilir. Balık burcundaki kuzey ay düğümü, Başak burcundaki güney ay düğümü 9-3 aksınızda ilerliyor. Yani bilinç, inanç, öğrenme ve iletişim alanlarında güçlü bir çatışma açığa çıkabilir. İş ortamında veya aile içinde ben böyle inanıyorum dediğiniz bir konuda karşıt fikirlerle yüzleşebilirsiniz. Bu sizi kendi doğrularınızı yeniden tanımlamaya zorlayabilir. Kimi yengeçler için bu dönem iş değiştirme, yeni bir eğitim alma ya da farklı bir şehirde yaşama fikrini bile tetikleyebilir. Kadersel anlamda bu tek kare doğru yolda mısınız sorusunu karşınıza çıkarır. Zihninizi açın çünkü yeni bir yön belirmeye başlıyor. 26 Aralık'ta Merkür ile Jüpiter arasında bir sert açı var. 150 derecelik bu tarihte zihinsel enerji daha yapıcı bir hale geliyor. Retro Jüpiter'in etkisiyle duygusal inişler çıkışlar yaşasanız da bu dönem çalışma düzeninizi yeniden yapılandırmak, sağlık rutininizi düzenlemek veya iş ortamında daha kalıcı adımlar atmak için uygun. Bir süredir kararsız kaldığınız konularda da netleşebilirsiniz. Bu etkiyle birlikte geçmişte verdiğiniz bir emeğin karşılığını alma olasılığınız da yüksek. İş hayatında bir projenin olgunlaştığını da görebilirsiniz. 28 Aralık'ta Merkür Satürn'e kare açıda olacak. Bugünlerde iletişimde yavaşlama, yanlış anlaşılmalar veya duvara çarpma hissi olabilir. Belki bir yöneticiniz sizi eleştirebilir, belki siz kendinizi yeterli hissetmeyebilirsiniz. Ama bu kare sabırla çalıştığınızda sizi olgunlaştırır. Bu enerji disiplinli düşünme ve sözlerinizi tartma gerekliliğini öğretir. O günlerde eleştirileri kişisel almayın. Çünkü Satürn sizi cezalandırmak için değil, geliştirmek için karşınıza çıkar. 1 Ocak'ta Merkür Neptün'e kare açıda olacak. Yeni yılın ilk günü kafanız biraz karışabilir. Planlar net değildir, kararlar belirsizdir. Neptün 9. evinizde yani inanç, vizyon ve uzak hedeflerle ilgili alanınızı etkiliyor. Bugünlerde gerçekten ne istiyorum sorusu yeniden gündeme gelebilir. Yaratıcı işler, ruhsal çalışmalar veya sezgisel farkındalıklar için bu enerji çok güçlüdür. Ama mantıklı kararlar almak için henüz uygun değildir. 2 Ocak bekleyin, kendinize zaman tanıyın, zihniniz sesin içinden çıkacak. 2 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçecek. 7. evinize yani ilişkiler ve ortaklık alanınıza adım atıyor. Aralık ayı boyunca yaşadığınız içsel karmaşayı artık dış dünyaya daha net ifade etme süreci bu. Artık duygusal değil, yapıcı konuşmalar yapmak istiyorsunuz. Partnerinizle, iş ortağınızla hatta kendinizle ilişkilerde sınırları, beklentileri ve uzun vadeli planları netleştirme zamanı. Bir ilişkinin geleceği veya bir iş ortaklığının ciddiyeti bu dönemde test edilebilir. Ama bu kez zihniniz net, Merkür Oğlak Burcu'nda sağlam düşünür, duygularla değil gerçeklerle konuşur. Sevgili yengeçler, Merkür'ün yay transiti sizin için bir zihinsel temizlik dönemidir. Günlük hayatınızın karmaşasını fark eder, iç sesinizi dinlemeyi öğrenirsiniz. Kimi zaman eleştirilirsiniz, kimi zaman kendinizi sorgularsınız. Ama sonunda
hem ruhsal hem zihinsel anlamda olgunlaşırsınız. Bu süreç size şunu öğretir: zihin karmaşadan değil, düzen ve anlamdan beslenir. Merkür Oğlak Burcu'na geçtiğinde artık hem ilişkilerde hem işte daha sağlam temeller atmaya hazır olacaksınız. Aralık ayında düşünceleriniz sizi yorar gibi görünse de aslında evren zihninizi yeniden inşa ediyor. Çünkü 2026'da artık sadece duygularınıza değil, bilgelikle hareket edeceksiniz. Mutlu, umutlu, huzurlu bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün yay transiti var. Sevgili aslanlar, 12 Aralık itibariyle Merkür Yay burcuna geçiyor ve sizin 5. evinizi, yani aşkı, yaratıcılığı, çocuklarla ilgili konuları ve sahne ışığını temsil eden alanı hareketlendiriyor. Bu dönem kalbinizle düşündüğünüz, tutkuyla konuştuğunuz bir sürece işaret ediyor. Zihniniz yaratıcı, cesur ve iddialı, ancak bu kez gökyüzü yalnızca ilham değil, aynı zamanda gerçeklerle yüzleşmeyi de istiyor sizden. Bu transit Lilith kavuşumu, Uranüs karşıtlığı ve tek kare gibi bir açıyla birlikte ilerleyecek. Yani bu dönem yalnızca ilham değil, farkındalık patlaması da getirecek. Bir bakıma kalbinizle zihniniz çatışabilir ama sonunda kendinizi çok daha net bir biçimde ifade etmeyi öğreneceksiniz. 12 Aralık'ta Merkür Yay burcuna girdiğinde Lilith'le kavuşum açısında olacak. Uranüs'te de karşıtlık yapıyor olacak. Bu gökyüzü konumu sizi kalpten gelen dürüstlükle yüzleştiriyor. Artık duygularınızı saklamanız zor. Eğer birine ilginiz varsa bunu açıkça söylemek isteyebilirsiniz. Ama dikkat, bu enerji aynı zamanda aşırı dürüstlük getirebilir. Sözleriniz birden fazla anlam taşıyabilir ve farkında olmadan birinin kalbini de kırabilirsiniz. Uranüs'ün boğadaki karşıtlığı kariyer alanınızla kişisel hayatınız arasında ani gerilimler yaratabilir. Bir yandan aşka, keyfe, eğlenceye çekilirken diğer yandan sorumluluklar sizi ciddiyete çağırır. Bu ikili baskı özgürleşme isteğinizi artırır. Bazılarınız artık kendim için yaşamak istiyorum diyebilir. Bu dönemde önemli bir farkındalık, mutluluk sorumluluktan kaçmak değil, onu kalpten kabullenmektir. 17 Aralık'ta Jüpiter'le Merkür arasında bir sert açı var. Kiron'la da aynı şekilde bugünlerde duygusal ilişkilerde eski yaralar açılabilir. Kendimi ifade ederken neden suçluluk hissediyorum sorusunu getirebilir. Belki geçmişte yargılandığınız için artık konuşmaktan çekiniyor olabilirsiniz. Ama Merkür burada size sesinizi yeniden kazanma fırsatı sunuyor. Retro Jüpiter ise bilinçaltınızı temsil eden 12. evinizde ilerliyor ve bu geçmişin yankılarını tekrar duymanıza neden olabilir. Bir eski sevgili, bir tamamlanmamış ilişki ya da kapanmamış bir duygusal hikaye yeniden gündeme gelebilir. Ancak bu defa geçmişte takılı kalmak yerine oradan bilgelik çıkarabilirsiniz. Kendinize şunu sorun: bu deneyim bana ne öğretti? 19 Aralık'ta Merkür ay düğümleriyle tek kare açı kalıbı yapacak. İkisini de kare yapıyor. Bu geçmişin ve geleceğin çatışmasıdır. Kimi aslanlar için bu ilişkide devam mı tamam mı sorusunu gündeme getirebilir. Kimi içinse çocuklar, yaratıcılık veya kişisel projelerle ilgili bir yön değişikliğine işaret edebilir. Zihninizde iki ses olabilir. Biri risk al, diğeri garantici ol diyebilir. Ama evren bu tek kareyle size diyor ki kalbini dinle ama onu disiplinle yönlendir. Bu dönem duygusal dürtülerle değil, içsel bilgelikle hareket etmeniz gereken bir süreç. 26 Aralık'ta Merkür Jüpiter'le 150 derecelik bir açı yapacak. Aralık sonunda gökyüzü biraz sakinleşecek. Jüpiter hala geçmişi hatırlatsa da duygusal denge gelecek bu dönemde. Bu dönemde bir ilişki, yaratıcı proje veya ailevi mesele olgunlaşabilir. Artık duygularınızı hem kalbinizde hem aklınızda ifade etmeye başlıyorsunuz. Bu enerji geçmişte çözülemeyen bir iletişimi düzeltmek için de iyidir. Bir özür, bir konuşma, bir açıklık. Tüm bunlar sizi duygusal olarak hafifletebilir. Bugünlerde önemli görüşmeler yapmaktan da çekinin. 28 Aralık'ta Merkür Satürn'e kare açıda olacak. Bugünlerde ciddi konuşmalar sizi biraz zorlayabilir. Partnerinizle veya bir yakınınızla sınırları konuşmak, sorumlulukları paylaşmak gerekebilir.
Ama bu iletişimin bitmesi değil, olgunlaşması anlamına gelir. Bazı aslanlar için bu dönem aşkın sorumluluk yönünü fark etme zamanıdır. Duygular ne kadar büyük olursa olsun gerçek bir bağ kurmak için emek gerekir. Bu farkındalık sizi de büyütür. 1 Ocak'ta Merkür Neptün'e kare açıda olacak. Yeni yılın ilk günü duygular sisli olabilir. Hayal ile gerçek arasındaki çizgi bulanıklaşabilir. Neptün 8. evinizde, yani paylaşım, derin bağlar ve güven alanını temsil ediyor. Bu yüzden ilişkilerde ben mi fazla veriyorum teması öne çıkabilir. Bir ilişki içinde ya da yakın çevrede belirsizlik hissedebilirsiniz. Ama bugünlerde kelimelerle değil, sezgilerle anlayacaksınız her şeyi. Kendinizi sessizliğe, içe dönüşe bırakın. Gerçek duygular o sessizlikte duyulur. 2 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçecek. Merkür'ün Oğlak Burcu'na geçişiyle artık 6. eviniz, yani düzen, sağlık ve çalışma hayatı ön plana çıkıyor. Aralık boyunca duygusal yoğunluk yaşadınız. Şimdi ise düzen kurma, sistem oluşturma zamanı. Zihniniz daha net, daha planlı olacak. Bu dönem işte veya günlük yaşamda önemli kararlar alabilirsiniz. Rutinlerinizi düzene sokmak, bir projeyi kalıcı hale getirmek, hatta yeni bir iş planı oluşturmak mümkün. Merkür'ün Oğlak Burcu'ndaki enerjisi size disiplinli düşünme ve uzun vadeli strateji kurma yeteneği kazandırır. Yani Ocak ayı itibariyle kalbinizin ateşini zihninizin disipliniyle dengelemeye başlıyorsunuz. Sevgili aslanlar, Merkür'ün yay transiti sizin için yaratıcılığın, aşkın ve kendini ifade etmenin yeniden tanımlandığı bir dönemdir. Duygularınız büyür, düşünceleriniz cesurlaşır, ama aynı zamanda bu enerjiyi olgun bir farkındalığa dönüştürmeniz de gerekir. Bu süreçte öğrendiğiniz her şey çok değerli. Gerçek ifade sadece kalpten değil, bilinçten doğar ve Merkür Oğlak Burcu'na geçtiğinde artık yalnızca parlak fikirlerle değil, kalıcı planlarla ilerleyeceksiniz. Aralık ayında kalbiniz konuşacak, Ocak ayında da aklınız planlayacak ve 2026 sizi hem yaratıcılıkla hem bilgelikle sahneye çağıracak. Mutlu, umutlu, huzurlu bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün yay transiti var. Sevgili Başaklar, 12 Aralık itibariyle yönetici gezegeniniz Merkür Yay burcuna geçiyor. Bu geçiş sizin 4. evinizi, yani ev, aile, kökler ve içsel güven alanınızı aydınlatıyor. Zihniniz bu dönemde geçmişe, aidiyete ve duygusal temellere odaklanacak, ama bu yalnızca içe dönüş değil, aynı zamanda eski düzenlerin sorgulanması anlamına geliyor. Gökyüzü bu defa sıradan değil. Merkür yayda ilerlerken Lilith'le kavuşacak, Uranüs'le karşıtlık yapacak, ay düğümleriyle de tek ara açı kalıbını oluşturacak. Yani bu transit sizler için güven kavramını kökten yeniden tanımlayabilir. 12 Aralık'ta Merkür Yay'a geçtiğinde Lilith'le de kavuşum açısında olacak ve Uranüs'e karşıtlık yapacak. Bu tarih civarlarında ev, aile ve geçmiş konularda bastırılmış duygular yüzeye çıkabilir. Lilith kavuşumu özellikle aile içi iletişimde gerçeklerin söylenmesi gerektiğini gösteriyor. Belki uzun süredir konuşulmayan bir mesele nihayet gündeme gelecek. Belki de siz ailenizden biriyle aranızdaki sınırları netleştirme ihtiyacı hissedeceksiniz. Boğa burcundaki retro Uranüs karşıtlığı sizi alışılmışın dışına çıkmaya çağırıyor. Köklerinizle ilgili farkındalık yaşayabilir, geçmişteki bazı inançlarınızı sorgulayabilirsiniz. Ev değiştirme, şehir veya ülke değişikliği, yaşam düzeninde radikal bir yeniliklik fikri de bu dönemde doğabilir. Bu enerji aynı zamanda iç dünyanızda bir özgürleşme çağrısıdır. Belki uzun süredir sessiz kaldığınız bir konuda artık konuşmak istersiniz. Artık sadece huzur istemiyorsunuz. Gerçek huzuru, yani dürüstlüğü, açıklığı ve netliği arıyorsunuz. 17 Aralık'ta Merkür'ün Jüpiter'le ve Kiron'la sert açıları var. Bu tarihlerde duygusal olarak biraz karmaşa hissedebilirsiniz. Yani hem ilişkilerde hem arkadaşlık bağlarında güven teması ön planda. Geçmişte sizi hayal kırıklığına uğratan biriyle iletişim yeniden kurulabilir. Belki bir dost, belki bir eski sevgili. Bu kez konuşmalar daha dürüst ama aynı zamanda duygusal da olabilir. Kırgınlıklar varsa yüzleşmek, affetmek ve tamamlamak mümkün.
Bu açı sizi duygusal olarak şifalanmaya çağırıyor. Ama önce geçmişin izlerini fark etmeniz gerekiyor. Kendinize şu soruyu sorun. Kime hala kırgınım ve neden? Bu farkındalık ruhsal olarak sizi özgürleştirecek. 19 Aralık'ta Merkür ay düğümleriyle tekrar açık kalıbında olacak. Bu tarih sizin için bir karmik dönüm noktası olabilir. Merkür güçlü bir tek kare dizilimi oluşturuyor ay düğümleriyle. Bu enerji hem ilişkilerde hem aile içinde geçmişle geleceğin çatışmasını temsil ediyor. Bir yanda alıştığınız düzen, diğer yanda içinizde büyüyen değişim arzusu. Bazı başaklar için bu ev değişikliği veya aile bireyleriyle ilgili önemli karar anlamına gelebilir. Kimileri içinse ben artık farklı bir hayat kurmak istiyorum farkındalığı da doğabilir. Bu tek karenin temel mesajı geçmişe tutunarak ilerleyemezsin. Yeni bir temel, yeni bir içsel güven duygusu oluşturmak zorundasınız. 26 Aralık'ta Jüpiter ile Merkür arasında sert bir açı var. Bu dönemde gökyüzü biraz daha duygusal etkileri sürdürme niyetinde. Bugünlerde aile bireyleriyle yapılacak ciddi bir konuşma, uzun bir süredir beklenen bir açıklık veya bir ilişkiyi yeniden yapılandırma gündeme gelebilir. Duygusal olarak sağlam iletişim kurmak istiyorsunuz. Artık ne hissettiğinizi açıkça ifade etmek sizi hem rahatlatır hem de güçlendirir. Bu aynı zamanda ev düzeni, mülk taşınma veya yerleşimle ilgili mantıklı kararlar almak için de verimli bir zamandır. 28 Aralık'ta Merkür Satürn'le kare açıda olacak. Bu tarih ilişkilerde veya aile içinde küçük bir soğuma getirebilir. Belki bir anlaşmazlık, bir sessizlik ama bu geçici bir sınav. Merkür Satürn kareleri her zaman iletişimi olgunlaştırma enerjisi taşır. Bugünlerde eleştiriler alabilirsiniz ama bu eleştiriler sizi yıkmak için değil, büyütmek içindir. Sabrınızı koruyun. Sessizlikle bile bazen şifa taşıyabilirsiniz. 1 Ocak'ta Merkür ile Neptün arasında bir kare açı var. Yılın ilk günü zihniniz biraz bulanık olabilir. Gerçekle hayal karışabilir. Karşınızdakini yanlış anlayabilirsiniz. Neptün 7. evinizde ilerliyor. Yani ilişkilerde sınır çizmekte zorlanabilirsiniz. Bir partnerin, yakın arkadaşın ya da iş ortağının niyetini tam olarak okuyamayabilirsiniz. Bu dönemde önemli kararlar almaktan kaçının. Zihinsel netlik birkaç gün sonra geri dönecek. Bu zamanı duygularınızı dinlemek, sezgilerinizi anlamak için kullanın. Hayal gücü gerektiren işlerle uğraşmak içinse iyi bir dönem. 2 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçiyor. Nihayet 5. evinize adım atıyor. Artık zihinsel karmaşayı geride bırakıyorsunuz ve yaratıcılığınızı somutlaştırmaya başlıyorsunuz. Bu aşk hayatında netleşmeye, çocuklarla ilişkilerde güçlenme ve kişisel projelerde odaklanma zamanıdır. Merkür'ün Oğlak Burcu'ndaki enerjisi planlı tutku yaratır. Yani artık sadece hissetmiyorsunuz, inşa ediyorsunuz. Bir projeye, bir ilişkiye, bir hayale gerçek bir zemin kazandırmak için mükemmel bir dönem başlıyor. Sevgili Başaklar, Merkür'ün yay transiti sizin için köklere inme, geçmişle yüzleşme ve içsel dengeyi yeniden kurma zamanı. Zihniniz derinleşiyor, kalbiniz daha dürüst hale geliyor. Kimi zaman duygusal olarak zorlanabilirsiniz ama her farkındalık sizi içsel özgürlüğe yaklaştırır. Bu süreç size şunu öğretir: gerçek huzur kontrol etmekten değil, kabullenmekten doğar. Ve Merkür Oğlak Burcu'na geçtiğinde artık kalbinizle aklınız bir olur. Artık neyi inşa etmek istediğinizi biliyorsunuzdur. Aralık ayı sizi köklerinize geri götürdü ama orada takılı kalmayın. Çünkü 2026'da kendi temellerinizden doğan yepyeni bir yaşam tarzı sizi bekliyor. Mutlu, umutlu, huzurlu bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba teraziler. Gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün yay transiti var. Sevgili teraziler, 12 Aralık itibariyle Merkür yay burcuna geçiyor. Sizin 3. evinize yerleşiyor. Yani bu dönemde zihniniz her zamankinden daha canlı, daha hareketli, daha meraklı olacak. İletişim, eğitim, yolculuklar, fikir alışverişleri ve kardeşlerle ilişkiler ön plana çıkıyor. Ama bu transit sıradan bir dönem değil, çünkü Merkür sadece yaya geçmekle kalmıyor, aynı zamanda
Lilith'le kavuşacak, retro Uranüs'le karşıtlık yapacak ve ay düğümleriyle tek ara açı kalıbını tetikleyecek. Bu da demek oluyor ki düşünceleriniz, bakış açınız ve iletişim biçiminiz köklü bir şekilde değişmek üzere. 12 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçtiğinde Lilith'le kavuşum açısında olacak ve Uranüs'e de karşıtlık yapıyor olacak. Bu dönemde diliniz keskinleşebilir, sözleriniz güç kazanabilir, sakladığınız düşünceler varsa artık söylemek isteyebilirsiniz. Fakat Lilith'in enerjisi doğrudan ve filtresiz konuşmayı temsil eder. Bu nedenle yanlış anlaşılmalar veya çevrenizden gelen tepkiler mümkün. Yine de bu dönem sizin özgür düşüncenizi savunmanız için önemli. Toplumsal kalıplardan, aileden ya da yakın çevreden gelen ne düşünmen gerektiğini söyleyen seslere karşı durabilirsiniz artık. Merkür-Uranüs karşıtlığı sizi zihinsel olarak özgürleştirir ama bazen bu özgürlük önce bir kaos yaratır. Yani bugünlerde kendinizi fikir savaşlarının ortasında bulabilirsiniz. Belki bir tartışmada haklısınızdır ama ifade tarzınız sert de olabilir. Belki de bir konuda artık kendi inancınızı savunmak istiyorsunuzdur. Önemli olan iletişiminizi yakıcılıktan arındırıp bilgelikle yönlendirebilmekte. 17 Aralık'ta Merkür'ün Jüpiter ve Kiron'la açıları var. Jüpiter'le sert bir açı yapıyor. Bu açı özellikle ilişkilerde yanlış anlaşılmalar temasını taşıyor. Kiron ise Koç burcunda 7. evinizde, Jüpiter'le de retro konumda 10. evinizde ilerliyor. Yani hem ilişkisel hem profesyonel alanda iletişim sınavı yaşayabilirsiniz. Bir partner, eş veya iş ortağıyla fikir ayrılığı gündeme gelebilir. Bu dönemde bir kelime, bir ifade, bir mesaj bile gereğinden fazla büyüyebilir. Özellikle bu yüzden bu tarih civarlarında iletişimde özenli ve net olun. İyi iletişim sadece konuşmak değil, dinlemektir de aynı zamanda, bunu da unutmayın. Küçük kırgınlıkları büyütmeyin çünkü Merkür'ün bu teması geçicidir. Doğru kelimeleri bulabilirseniz kırgınlıklar yerine anlayışta gelir. 19 Aralık'ta Merkür ay düğümleriyle bir tek kare açı kalıbı oluşturacak güçlü bir dönüm noktası bu. Bu enerji özellikle günlük yaşam düzeniniz, iş ortamınız ve zihinsel sağlığınız üzerinde etkili olacak. Zihninizde bir dağınıklık, kararsızlık veya yön kaybı hissedebilirsiniz. Ama bu tek karenin asıl amacı zihinsel olarak yeniden yapılandırmak sizi. Belki sürekli başkalarının fikirlerini dinliyorsunuz, belki de kendi düşüncelerinize yeterince güvenmiyorsunuz ve şimdi evren size diyor ki kendi sesini duymanın zamanı geldi. Bugünlerde fikirlerinizi savunurken aşırıya kaçmamaya dikkat edin, ancak aynı zamanda sessiz kalıp kendi iç sesinizi de bastırmayın. Denge sizin ustalığınız, bu transitte en büyük rehberiniz olacak. 26 Aralık'ta Merkür ile Jüpiter arasında bir 150 derecelik bir açı var. Özellikle iş ortamında, eğitimde veya yazılı sözlü projelerde netlik kazanmaya çalışıyorsunuz. Bir süredir kararsız olduğunuz konularda mantıklı bir bakış açısı geliştirmeniz gerekiyor. Ayrıca sağlık, çalışma düzeni veya günlük sorumluluklar konusunda da plan yapmak gerekiyor. Retro Jüpiter'in etkisiyle bazı şeyler yavaş ilerliyor gibi görünse de aslında bu size savur inşa etme gücü kazandırıyor. Yani acele etmeyin, her şey zaten zamanında şekillenecek. 28 Aralık'ta Merkür ile Satürn arasında bir kare açı var. Bu tarihte iletişim alanında geçici bir gerilim yaşanabilir. Belki biri sizi yanlış anlar, belki siz kendinizi anlatmakta zorlanırsınız. Ancak bu açı sizi olgunlaştırmak için gelir. Merkür-Satürn kareleri zihni sınar ama sonunda büyük farkındalık bırakır. Bugünlerde biraz yalnız kalmak, sessizliğe çekilmek de iyi gelebilir. Çünkü zihninizin içinde toparlanması gereken çok şey var. Bilin ki bu duraklama sizi daha sağlam bir düşünce sistemine taşıyacak. 1 Ocak'ta Merkür ile Neptün arasında bir kare açı var. Yılın ilk günü. Duygusal bulanıklık ve kafa karışıklığı getirebilir. Özellikle iş ortamında veya iletişimde belirsizlik söz konusu olabilir. Neptün 6. evinizde yer aldığı için gündelik düzeninizde aksaklıklar olabilir. Unutmalar, karışıklıklar, ertelemeler. Bugünlerde plan yapmaktan çok akışta kalmanız lazım. Gerçekler netleşmeden büyük kararlar almayın ama aynı zamanda sezgileriniz de güçlü olacak. Yaratıcı işler, yazı, müzik, sanat gibi alanlarda ilham da artar.
2 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçecek nihayet ve 4. evinize adım atacak. Artık iletişim, enerjiniz yavaşlıyor, içe yöneliyorsunuz. Aile, ev düzeni, yaşam alanı ve köklerle ilgili konularda öne çıkıyor. Bu dönem benim için güvenli alan neresi sorusunu yeniden tanımlayabilirsiniz. Kimi teraziler taşınma, ev düzenleme ya da aile içi konularla ilgilenebilirler. Kimileri ise duygusal olarak iş dünyasında yeni bir düzen kurmak isteyebilirler. Merkür'ün Oğlak Burcu'ndaki etkisiyle zihniniz netleşir, duygularınız ise ciddiyet kazanır. Artık hayata sadece fikirlerle değil, planlarla yaklaşıyorsunuz. Sevgili teraziler, Merkür'ün yay transiti sizlere fikir özgürlüğü, zihinsel yenilenme ve iletişimde cesaret getiriyor. Ama aynı zamanda ne söylediğinizi, söylediğiniz kadar nasıl söylediğiniz de önemli olacak. Bu süreç düşüncelerinizin gücünü fark etmeniz içindir. Zihniniz bir pusula gibi çalışacak ama onu hangi yöne çevireceğiniz tamamen sizin elinizde. Evren bu dönemde size düşüncelerinle dünyanı inşa ediyorsun. O halde sözcüklerini bilgelikle seç diyor. Ve Merkür Oğlak Burcu'na geçtiğinde o sözler somutlaşacak, hayatınızın yeni temellerine dönüşecek. Zihninizdeki kalabalıklardan sıyrıldığınızda en net sesi duyacaksınız, kendi sesinizi. Mutlu, umutlu, huzurlu bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Akrepler, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün yay transiti var. Sevgili akrepler, 12 Aralık itibariyle Merkür Yay burcuna geçiyor sizin için ikinci evinize. Yani bu dönem maddi güvenlik, kişisel değerler ve öz saygı konuları aydınlanıyor. Zihniniz sahip olduklarınızla ilgili sorgulamalara yöneliyor. Gerçek zenginlik benim için ne demek? Ne kadarına gerçekten ihtiyacım var? Ve en önemlisi ben kendi değerimi ne kadar biliyorum? Merkür'ün yay transiti bu sorulara yanıt bulmakla kalmaz, sizi içsel bir farkındalığa da taşır. Çünkü bu kez Merkür sadece yayda ilerlemiyor, Lilith'le kavuşum açısında olacak, Uranüs'e karşıtlık yapacak ve tek kare açı kalıbını tetikleyecek ay düğümleriyle yani değerler, para ve güven konularında köklü bir uyanış dönemi başlıyor. 12 Aralık'ta Merkür Yay'a geçtiğinde Lilith'le kavuşum açısında olacak ve Uranüs'e karşıtlık yapacak. Bu tarihlerde finansal konularda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Gelir kaynaklarınızda ani değişiklikler, harcamalarda dalgalanmalar ya da bir anlaşmazlık olasılığı yüksek. Ama burada asıl mesele parayla olan içsel bağınız. Lilith etkisiyle maddi konularda kendini kanıtlama dürtüsü artabilir. Belki uzun süredir emek verdiğiniz bir konuda hak ettiğiniz değeri görmek istiyorsunuzdur. Ya da bir ilişki, iş ya da ortaklık içinde ben ne kadar değerliyim sorusu aklınıza takılıyordur. Retro Uranüs karşıtlığı ise bu farkındalığı sarsıcı ama özgürleştirici biçimde getirir. Kimi akrepler ani bir gelir değişikliği veya beklenmedik bir maddi fırsat kapılarına gelebilir. Kimileri içinse bu bir ilişkide güç dengesinin değişmesi anlamına da gelebilir. Evren sizden gerçek gücün kontrol ettiğinde değil bıraktığında açığa çıkacağını öğrenmenizi istiyor. Bu süreçte sahip olduklarınızın sizi değil, sizin onları yönettiğinizi fark edeceksiniz. 17 Aralık'ta Jüpiter'le 135 derecelik bir açısı var Merkür'ün. Bu tarihlerde zihinsel olarak biraz dağınık olabilirsiniz. Kiron'la da bir açısı var. Bu da hem çalışma düzeninde hem de inanç sisteminizde denge arayışını öne çıkarıyor. Bir konuda aşırı mükemmeliyetçilik ya da yeterince iyi değilim hissi gündeme gelebilir ama bu açı sizden şunu istiyor. Kendinize aynı şefkati başkalarına gösterdiğiniz kadar gösterebiliyor musunuz? Zihinsel olarak fazla yüklenmeyin. Bir şeyleri çözmeye çalışırken kendinizi yıpratmak yerine sürece güvenin. Çünkü Jüpiter burada sabırla büyüyen bilgelik mesajını veriyor. 19 Aralık'ta Merkür ay düğümleriyle bir tek kare açı kalıbı oluşturacak. Her ikisine de kare yapıyor. Yani evren sizden bir yön seçmenizi istiyor. Bu demek oluyor ki artık sadece güvenli olanı değil, gerçekten sizi canlı hissettiren şeyi seçmelisiniz. Belki para kazanmak için yaptığınız bir iş artık sizi tatmin etmiyordur. Belki bir ilişkiye sahip olma dürtüsüne dayanıyordur. Ve bu tek kare size şunu soruyor. Gerçekten değerli olan ne?
Bu farkındalık maddi değil, ruhsal zenginlik yaratacak. Kendinize dürüst olduğunuzda bolluk da beraberinde gelecek. 26 Aralık'ta Merkür'ün Jüpiter'le 150 derecelik bir açısı var. Bu size finansal konularda planlama, gelir gider dengesini yeniden kurma, bütçe planı yapma veya bir yatırım düşüncesi üzerine çalışma fırsatı getiriyor. Aynı zamanda kendinize verdiğiniz değeri yeniden yapılandırma süreci olabilir. Belki bir yeteneğinizi profesyonelleştirmek, yetkin olduğunuz bir alanda adım atmak istersiniz. Ne kadar ciddiye alırsan o kadar büyür diyor evren size. Bu üçgen özellikle duygusal ilişkilerde de denge getirir. Artık neye, kime yatırım yapacağınızı daha net biliyorsunuz. 28 Aralık'ta Merkür Satürn'le kare açıda olacak. Bu tarihte duygusal olarak biraz kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Belki beklediğiniz bir destek gecikir. Belki de biri sizin çabanızı yeterince takdir etmeyebilir. Ama bu açı sizi kırmak için değil, olgunlaştırmak için gelir. Merkür Satürn kareleri sabır, sınır ve gerçekçilik öğretir. Bu dönemde sessizlik altın olabilir. Zihninizi dinleyin çünkü bu birkaç gün sonra sizi büyük bir netliğe taşıyacak. 1 Ocak'ta Merkür Neptün'le kare açıda olacak. Yılın ilk günü hayaller ve gerçekler arasındaki perde biraz inceliyor. Bu da hem ilhamı hem kafa karışıklığını beraberinde getirecek. Neptün 5. evinizde, yani yaratıcılık, aşk ve tutkular alanında bir ilişkiyle ilgili beklentileriniz bulanıklaşabilir ya da bir proje konusunda gerçek miyim yoksa hayal mi kuruyorum sorusu aklınızı kurcalar. Bugünlerde büyük kararlar almayın çünkü algınız duygusal renklerle kaplı olacak, ama sanatsal işler, yazı, müzik, sezgisel çalışmalar için mükemmel bir dönem. Ve 2 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçecek 3. evinize. Bu geçişle birlikte zihniniz netleşiyor, planlama gücünüz artıyor, kısa yolculuklar, eğitim, anlaşmalar ve iletişim konuları öne çıkıyor. Artık düşüncelerinizi somutlaştırmak, planlarınızı uygulamaya koymak istiyorsunuz. Merkür Oğlak Burcu'nda sizi duygusal değil mantıklı kararlar almaya yönlendirir. Bu yüzden yılın ilk günlerinde iş, eğitim veya sözleşme temelli bir adım atmak uzun vadede kalıcı olabilir. Sevgili akrepler, Merkür'ün yay transiti sizin için maddi güvenlikten içsel güvene geçiş sürecidir. Ne kadar kazandığınız değil, kendinize biçtiğiniz değerin hayatınızı şekillendirdiğini fark edeceksiniz. Bu dönem hem zihinsel hem finansal anlamda sizi özgürleştirir. Ama bu özgürlük önce bir sarsıntı şeklinde gelir. Çünkü evren sizden şunu ister: değerini dış dünyadan değil, iç dünyadan al. Ve Merkür Oğlak Burcu'na geçtiğinde o farkındalık sizi yeniden yapılandırır. Artık sadece hissetmekle kalmıyor, planlı bir biçimde inşa ediyorsunuz. Paranın, statünün, gücün ötesinde bir değer var, kendinize verdiğiniz değer. İşte bu dönemde onu yeniden tanımlıyorsunuz. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün yay transiti var. Sevgili yaylar, 12 Aralık itibariyle Merkür sizin burcunuza geçiyor ve bu yılın en önemli zihinsel ve iletişimsel dönemlerinden birine işaret ediyor. Artık düşünceleriniz hızlanıyor, fikirleriniz netleşiyor, vizyonunuz genişliyor. Kendinizi anlatma biçiminiz, dünyaya sunduğunuz imaj ve yönünüz tamamen değişmek üzere. Bu sıradan bir Merkür transiti değil, çünkü Merkür Yay burcuna geçerken Lilith'le kavuşumda olacak, Uranüs'e karşıtlık yapacak, ay düğümlerine de tekrar açı kalıbını tetikleyecek. Yani bu dönem sizin için adeta zihinsel devrim anlamına geliyor. 12 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçtiğinde Lilith'le kavuşum açısında olacak. Uranüs'e de karşıtlık yapıyor olacak. Bugünlerde kelimeleriniz ateş taşıyor olabilir. Lilith kavuşumu kendi gerçeğinizi söyleme cesareti getiriyor. Ama bu aynı zamanda bazıları için rahatsız edici olabilir. Çünkü artık filtre yok. Artık kimseyi memnun etmek için konuşmuyorsunuz. Bu enerji sizi özgür düşünceye çağırıyor, fakat Uranüs'ün retro karşıtlığı özgürlük arzunuzun karşınıza beklenmedik şekilde çıkabileceğini söylüyor. Birdenbire iş ortamında bir fikir çatışması, arkadaş çevrenizde bir kopuş veya bir farkındalık anı. Bir cümleyle başlayan bir konuşma hayatınızın yönünü değiştirebilir.
Bu dönemde dikkat edin, sözleriniz güçlü, hem iyileştirici hem yıkıcı olabilir. O yüzden konuşmadan önce hissedin, sonra söyleyin. Çünkü evren sizi şimdi bilgeliğin sesi olmaya çağırıyor. 17 Aralık'ta Merkür Jüpiter'le 135 derecelik gergin bir açıda olacak. Kiron'la da bir açısı var. Bu tarihlerde biraz içsel karmaşa yaşayabilirsiniz. Bir yandan kendinizi ifade etme isteğiniz çok güçlü olabilir. Diğer yandan duygusal olarak da kırgın olabilirsiniz. Kiron Koç burcunda 5. evinizde, Jüpiter Yengeç'te 8. evinizde ilerliyor. Bu da kendinizi göstermek ile kırılmaktan korkmak arasında bir gerilim yaratabilir. Belki biri sizi anlamaz ya da sözlerinizin yanlış yorumlandığını hissedebilirsiniz. Ama bu sadece bir farkındalık testidir. Çünkü bu açı sizin kendi değerinizi onaylamanız için gelir. Artık beni anlamıyorlar demek yerine ben kendimi nasıl daha net anlatabilirim diye sormanın zamanı. Bu özgüveninizi yeniden yapılandıran bir farkındalık olacaktır. 19 Aralık'ta Merkür ay düğümleriyle bir tek kare açı kalıbı içinde olacak. Bu tarih 2025'in son çeyreğinde sizi ciddi bir zihinsel eşiğe taşıyabilir. Merkür kuzey ay düğümü ve güney ay düğümüyle kare açıda olacak. Bu tek kare ben kimim, neye hizmet ediyorum ve artık neye inanmıyorum sorularını gündeme getirir. Kariyer yönünüz, ev hayatınız, kimliğiniz hepsi yeniden tanımlanıyor. Bu dönemde ailenizden veya otorite figürlerinden gelen eleştirilere maruz kalabilirsiniz. Ama asıl test şu: kendi yolunuzda yürümeye hazır mısınız? Bu açı geçmişteki inanç sistemlerinizi, büyüme biçiminizi ve düşünce kalıplarınızı sarsar. Ama unutmayın, kaos sizin yeniden doğma alanınızdır. Yay burcunun doğası zaten hakikati aramaktır. Şimdi o hakikat kendi zihninizde filizleniyor. 26 Aralık'ta Merkür Jüpiter'le 150 derecelik bir açıda olacak. Bu dönem iletişim planlama açısından yeniden denge kurma zamanı. Bu enerjiyle birlikte duygusal olarak daha ciddi, daha net bir zihinsel yapı kurabilirsiniz. Aile, ev, mülk veya yaşam alanı konularında net kararlar alabilirsiniz. Jüpiter'in 150 derecelik açısı bazen gecikmeler getirir, bazen de tam da doğru zamanı getirir. Yani sabırla düşünün. Çünkü acele kararlar bu dönemde pişmanlık da yaratabilir. Bu tarihler ben kimim, ne istiyorum sorularına mantıklı bir yanıt bulmak için de destekleyici. 28 Aralık'ta Merkür Satürn'e kare açıda olacak. Bu tarihte geçici bir iletişim tıkanıklığı yaşayabilirsiniz. Sözleriniz yanlış anlaşılabilir ya da biri sizin düşüncelerinizi küçümseyebilir. Ama bu aslında sizi olgunlaştıran bir testtir. Merkür-Satürn kareleri zihinsel dayanıklılık testi getirir. Bu dönemde yalnız kalmak, düşüncelerinizi toparlamak iyi gelir. Belki bir yazı yazmak, belki sadece sessizlikte düşünmek. Çünkü birkaç gün sonra o sessizlik yeni bir vizyon getirecek. 1 Ocak'ta Merkür ile Neptün arasında bir kare açı var. Yeni yılın ilk günü biraz sisli başlıyor. Neptün Balık burcunda, Merkür ile kare açıda zihinsel bulanıklık, kararsızlık veya duygusal karmaşa yaratabilir. Özellikle ailevi konularda yanlış anlaşılmalara dikkat edin. Bu birkaç gün boyunca kesin kararlar almak yerine hislerinizi gözlemleyin. Hayalleriniz güçlü ama gerçekleri görmek için de zamana ihtiyacınız var. Yine de bu açı ilhamı ve sezgiyi arttırır. Yaratıcı işler için mükemmel bir dönemdir. 2 Ocak'ta Merkür Oğlak burcuna geçecek ve ikinci adım evinize adım atacak. Artık fikirleriniz somutlaşıyor, vizyonunuz gerçeğe dönüşmeye başlıyor. Bu dönem maddi hedeflerinizi planlamak, yeni gelir kaynakları bulmak ve yaşam standartlarınızı sağlamlaştırmak için güçlü bir fırsat getiriyor. Yılın ilk haftalarında atacağınız mantıklı adımlar uzun vadeli kazançlara dönüşebilir. Zihniniz artık sadece keşfetmek istemiyor, inşa etmek istiyor. Sevgili yaylar, Merkür'ün sizin burcunuzdaki bu geçişi bir anlamda yeniden doğuş enerjisi taşıyor. Zihniniz, fikirleriniz ve kimliğiniz tazeleniyor. Ama bu tazelenme önce bir yüzleşmeden geçiyor. Belki bazı insanlar artık sizinle aynı frekansta değil, belki bazı fikirler artık size ait değil ve belki de siz artık eskisi gibi düşünmüyorsunuz.
Bu dönemin temel mesajı şudur: gerçeğinizi konuşun. Çünkü onu söylediğinizde hayatınız da değişir. Merkür Oğlak burcuna geçtiğinde artık o gerçeği inşa etme zamanınız gelir. Yeni yıl sizin için güçlü bir zihinsel doğum olacak. Sözleriniz artık kaderinizin tuğlaları. O yüzden 2026'ya girerken hangi kelimelerle kendinizi yeniden yaratacağınıza dikkat edin. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba oğlaklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün yay transiti var. Bu dönem sizin için perde arkasında, bilinçaltında, hatta rüyalarınızda işleyen çok güçlü bir zihinsel dönüşüm sürecini başlatıyor. Sevgili oğlaklar, 12 Aralık itibariyle Merkür Yay burcuna geçiyor. Sizin 12. evinize adım atıyor. Bu yılın en derin, en içsel ve sezgisel dönemlerinden biri olabilir. Zihniniz şimdi dış dünyadan çok iç dünyanıza yöneliyor. Konuşmaktan çok düşünüyorsunuz, görünmekten çok gözlemliyorsunuz ve bu sessizlikte çok büyük bir farkındalık filizleniyor. 12 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçtiğinde Lilith'le kavuşum açısında olacak. Uranüs'e de karşıtık yapıyor olacak. Merkür bu sefer sadece ilerlemiyor. Bilinçaltınızın en derin alanlarını sarsan bir enerji yayıyor sanki. Bastırdığınız duygular, söyleyemediğiniz düşünceler, geçmişte bastırılmış bir iç ses şimdi konuşmak istiyor. Lilith kavuşumu iç dünyanızda isyanı tetikler. Artık susmak istemiyorsunuz ama Uranüs karşıtı bu isyanın beklenmedik şekilde dışa vurulabileceğini söylüyor. Rüyalar, semboller, sezgisel mesajlar, hatta ani farkındalıklar evren sizinle dolaylı yoldan konuşacak. Bugünlerde kontrolü bırakmayı öğrenin. Zihinsel akışınızı yönetmeye çalışmayın. Sadece gözlemleyin. Çünkü Merkür şimdi size mantığın ötesindeki bilgeliği öğretmek istiyor. 17 Aralık'ta Merkür Jüpiter'le ve Kiron'la sert açılar içinde olacak. Bu tarihler duygusal anlamda biraz karmaşık olabilir. Aile, kökler ve ilişkiler temaları üzerinden eski bir yara yeniden gündeme gelebilir. Bir kelime, bir rüya ya da geçmişten gelen bir ses, belki affedemediğiniz biriyle içsel olarak yüzleşirsiniz. 135 derecelik açı kırgınlıkla bilgelik arasında bir köprü kurmanızı ister. Artık bazı şeyleri konuşmasanız bile içsel olarak affetmeniz gerekiyor. Çünkü zihin enerjiniz geçmişin yüküyle doluyken geleceğe yer açamaz. Bu dönemde meditasyon, dua veya rüyalarla çalışmak çok faydalı olabilir. 19 Aralık'ta Merkür ay düğümleriyle kare açıda olacak ve gökyüzünde bir tek kare açı kalıbı oluşacak. Bu enerji sizi bilinçaltınızdan çekip çıkarır. Artık mantık değil, sezgi çalışıyor ve siz 12. evdeki Merkürle birlikte iç sesinizi ciddiye almak zorundasınız. Geçmişte sizi sınırlayan inanç kalıplarını bırakın. Artık eski düşünce biçimleri işe yaramıyor. Bu tek araya zihinsel bir detoks gibidir. Gerçekten neye inanıyorsunuz? Hangi düşünceler sizi geride tutuyor? Bunları fark edebilirsiniz. Bu dönemde rüyalarınız mesaj taşır, bir sembol, bir cümle ya da bir yüz. Hepsi sizin bilinçaltınızın dili olabilir. Evren size sessizliğin içinden konuşacak. 26 Aralık'ta Merkür'ün Jüpiter'le sert bir açısı var. Kiron'la da uygun bir açısı var. Artık karmaşık duygular netleşmeye başlıyor. Kendi sınırlarınızı sessizlikte bile nasıl koruyacağınızı öğreniyorsunuz. Bu dönem geçmişin karmaşasını anlamlandırmak için harika bir fırsattır. Bir günlüğe yazın, sembolleri çözümleyin, farkındalığınızı kaydedin. Zihinsel denge ve içsel olgunlaşma getirir bu süreç. 28 Aralık'ta Merkür Satürn'e kare açıda olacak. Bu tarihte zihinsel yorgunluk, içe kapanma veya iletişim engeli hissedebilirsiniz. Merkür 12. evdeyken Satürn kareleri genellikle sessiz baskı yaratır. Bir şey söylemek istersiniz ama kelimeler boğazınıza takılır ya da kimse sizi anlamıyor gibi hissedebilirsiniz. Ama bu sessizlik aslında bilincinizin yeniden yapılandırma sürecidir. Zihninizin iç duvarları yıkılıyor. Bu birkaç gün boyunca kendinizi zorlamayın, dinlenin, yazın. İçinizden geçeni ifade edin. Çünkü kısa bir süre sonra netlik yeniden gelecek. 1 Ocak'ta Merkür ile Neptün arasında bir kare açı var.
Yeni yılın ilk günü hayallerle gerçekler arasında ince bir perde var. Neptün 3. evinizdeyken düşünceleriniz dağılabilir veya iletişim bulanıklaşabilir. Bu dönemde yanlış anlaşılmalara, eksik bilgilere dikkat edin. Ama aynı zamanda bu açı yaratıcı vizyonun en güçlü halidir. Rüyalarınızda veya sezgisel farkındalığınızda geleceğe dair ipuçları alabilirsiniz. Mantıkla değil, kalple dinleyin. Ve 2 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçecek ve sizin burcunuza artık perde arkasından çıkıyorsunuz. Zihinsel bulanıklık yerini netliğe bırakıyor. 2 Ocak'tan itibaren fikirlerinizi daha güçlü, daha stratejik ve daha kararlı bir şekilde ifade etmeye başlıyorsunuz. Bu geçiş sizi yeni yılın liderliğine hazırlar. Artık sessizliğinizin içinde büyüttüğünüz fikirleri dünyaya sunmanın zamanı. Konuşmalarınız daha etkili, kararlarınız daha mantıklı, yönünüz daha net olacak. Sevgili oğlaklar, Merkür Yay transiti sizin için bir zihinsel arınma ve farkındalık dönemi. Zihninizin derinliklerine iniyorsunuz, geçmişin gölgeleriyle yüzleşiyorsunuz. Ama orada bulduğunuz şey aslında korkutucu değil, bilgelik dolu. Bu süreç size kendi iç sesinizi duymayı öğretir. Artık dış dünyanın gürültüsünde değil, iç dünyanın sessizliğinde rehberlik bulacaksınız. Ve Merkür Oğlak Burcu'na geçtiğinde ben kimim sorusuna artık içten sağlam ve kararlı bir yanıt vereceksiniz. Sessizliğiniz sandığınızdan daha güçlü olacak. Çünkü orada kaderinizi yeniden yazan bir bilgelik saklı. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba kovalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün yay transiti var. Sevgili kovalar, 12 Aralık itibariyle Merkür Yay burcuna geçiyor. Sizin 11. evinize, yani sosyal çevrenize, dostluklarınıza ve geleceğe dair planlarınıza ışık taşıyor. Bu dönem fikirlerinizi insanlarla paylaşmak, topluluklar içinde sesinizi duyurmak ve vizyonunuzu genişletmek için muazzam bir fırsat getiriyor. Fakat bu sıradan bir Merkür transiti değil, çünkü Merkür Lilith'le kavuşum açısında olacak, Uranüs'e karşıtlık yapacak, ay düğümleriyle de tek kare açı kalıbını oluşturacak. Yani sosyal çevreniz, dostluklarınız ve gelecek hedefleriniz konusunda şok edici farkındalıklar yaşayabilirsiniz. 12 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçtiğinde Lilith'le kavuşum açısında olacak. Uranüs'e de karşıtlık yapıyor olacak. Bu enerji sizi gerçeği konuşma noktasında cesaretlendiriyor. Lilith kavuşumu sizi özgürleştirirken aynı zamanda çevrenizle çatışmalara da açık hale getirebilir. Belki uzun süredir bastırdığınız bir fikri açıkça dile getirirsiniz. Belki de bir topluluk içinde artık farklı düşündüğünüzü ilan edebilirsiniz. Uranüs karşıtlığı statikoyu sarsma enerjisidir. Bu yüzden grup ilişkilerinde ani kırılmalar veya sürpriz farkındalıklar yaşanabilir. Kimin gerçekten sizinle aynı vizyonda olduğunu, kiminse sizi geride tuttuğunu net bir şekilde göreceksiniz. Bu dönemde topluluk içinde aykırı fikirleriniz öne çıkar. Ama unutmayın, siz kalıpları kırmak için varsınız. Merkür burada size fikirlerinle dünyayı değiştir der. Ancak bunu yaparken duygusal tepkilerden ziyade entelektüel duruşunuzu koruyun. 17 Aralık'ta Merkür'ün Kiron ve Jüpiter'le sert açıları var. Bu dönemde yakın çevrenizde iletişimde küçük kırılmalar olabilir. Zihinsel yorgunluk, eleştiriye hassasiyet ve iş ortamında iletişimsel karışıklıklar söz konusu olabilir. Fakat bu açı aynı zamanda kendinizi savunma biçiminizi geliştirmenizi ister. Artık fikirlerinizi paylaşırken onay alma ihtiyacınızdan sıyrılıyorsunuz. Kendinize şunu hatırlatın: gerçeği söylemek herkesi memnun etmek zorunda olmadığım anlamına gelir. Bu dönemde iletişimdeki zorluklar sizi daha özgün bir ifade biçimine taşır. 19 Aralık'ta Merkür ay düğümleriyle kare açıda olacak ve gökyüzünde bir tek kare açı kalıbı oluşacak. Bu tarihte büyük bir zihinsel dönüşüm enerjisi getiriyor. Bu sizin için geleceğe hangi vizyonla ilerliyorsunuz sorusunu gündeme getirir. Belki artık eski idealleriniz anlamını yitiriyor. Belki de çevreniz değişiyor ve siz yeni bir grupla, yeni bir vizyona doğru yöneliyorsunuz. Bu dönemde ben kimlerle aynı yolda ilerliyorum sorusu çok önemli. Bazı arkadaşlıklar bitebilir, bazıları güçlenebilir ama asıl değişen şey sizin vizyonunuz olacak.
Artık küçük düşünemiyorsunuz. Evren sizi büyük oynamaya çağırıyor ama bunun bedeli eski bağları bırakmak da olabilir. 26 Aralık'ta Merkür'ün Jüpiter'le bir 150'lik açısı var. Kiron'la da uyumlu bir açısı var. Bu yılın son haftasında zihinsel dengeyi yeniden kurduğunuz bir evre. İş ortamında veya günlük rutinde küçük aksaklıklar da getirebilir. Ama bu sizi daha verimli ve sistemli olmaya iter. Bu birkaç gün fikirden pratiğe geçme sürecini başlatır. Artık vizyonunuz somut bir şekil almak zorundadır. Bu dönemde dostlarla fikir alışverişi, profesyonel ağlar, topluluk çalışmaları son derecede destekleyici olabilir. 28 Aralık'ta Merkür ile Satürn arasında bir kare açı var. Bu açı sizi fikirlerinizi yeniden yapılandırmaya zorlar. Bir eleştiri, bir sınav veya bir duvarla karşılaşabilirsiniz. Ama unutmayın, bu duvar daha sağlam düşünmek için gelir. Merkür-Satürn kareleri sabırla çalışıldığında zihinsel ustalık kazandırır. Bu dönemde hedeflerinizi gözden geçirin. Ne kadar gerçekçi, ne kadar uygulanabilir? Bu sorgulama 2026'nın temellerini güçlendirecek. 1 Ocak'ta Merkür ile Neptün arasında bir kare açı var. Yılın ilk günü, biraz kafa karışıklığı var. Neptün ikinci evinizde, maddi konularda ve iş planlarında veya dostlarla yapılan anlaşmalarda belirsizlik getirebilir. Bu dönem büyük kararlar almak için uygun değil. Ancak sezgisel farkındalıklar yüksek. İlhamla, yaratıcılıkla ve vizyonla hareket edin. Gerçekler zaten birkaç gün içinde netleşecektir. 2 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçecek. 12. evinize artık sessizliğe çekilme, içsel gözlem yapma zamanı. Son birkaç haftanın yoğun sosyal trafiğinden sonra şimdi zihinsel detoks ihtiyacı doğuyor. Bu geçiş sizi derin düşüncelere, içsel analizlere yönlendirir. Yılın başında stratejinizi belirlemek, geçmiş yılın muhasebesini yapmak için mükemmel bir fırsat. Sevgili Kovalar, Merkür Yay transiti sizin için bir vizyon sıçraması dönemidir. Artık küçük düşünmüyorsunuz. Topluluklar, dostluklar ve idealler üzerinden büyük bir zihinsel farkındalık yaşıyorsunuz. Ama bu farkındalık aynı zamanda kimlerle aynı yolda yürüdüğünüzü de gösteriyor. Bazı insanlar gider, bazıları kalır ama kalanlar sizin gerçek geleceğinizi temsil eder. Bu dönem size şunu hatırlatır: gerçek dostluk aynı vizyonu paylaşabilmektir. Merkür Oğlak Burcu'na geçtiğinde ise artık konuşmak değil, uygulamak zamanı. 2026 sizin fikirlerinizi somut bir geleceğe dönüştürebileceğiniz bir yıl olacak. Fikirleriniz geleceğin tohumları, onları doğru insanlarla paylaşın. Çünkü bu tohumlar 2026'da filiz verecek. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Merkür'ün yay transiti var. Sevgili balıklar, 12 Aralık itibariyle Merkür Yay burcuna geçiyor, sizin 10. evinize, yani kariyer, statü, toplumsal duruş ve hedefler alanınızda ilerlemeye başlıyor. Bu dönem hayat yönünüzü belirleyen önemli kararların, yeni fikirlerin ve profesyonel dönüşümlerin zamanıdır. Zihniniz şimdi tamamen ben ne yapıyorum, nereye gidiyorum sorularına odaklanıyor. Ama bu sıradan bir Merkür transiti değil. Çünkü Merkür Yay burcuna geçerken Lilith'le kavuşacak. Boğa burcundaki Uranüs'e karşıtlık yapacak. Ay düğümlerine de tek kare açı kalıbını tetikleyecek. Yani kariyer alanınızda hem çarpıcı farkındalıklar hem de ani değişimler devreye girebilir. 12 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçtiğinde Lilith'le kavuşum açısında olacak. Uranüs'e de karşıtlık yapıyor olacak. Bu dönem iş hayatınızda doğruları söyleme cesaretini getiriyor. Lilith kavuşumu size artık gizlenmeye son diyor. Artık ne düşündüğünüzü açıkça dile getirmek istiyorsunuz. Fakat bu bazıları için rahatsız edici olabilir. Çünkü siz gerçeği dile getiriyorsunuz. Uranüs karşıtlığı kariyer planlarınızda beklenmedik gelişmeleri tetikleyebilir. Belki bir anda yön değiştirirsiniz. Belki bir teklif gelir ya da mevcut düzeninizde ani bir kırılma yaşanır. Ama bu değişim sizi özgürleştirmek için geliyor. Artık hayatınızda sadece güvenli olan değil, anlamlı olan şeyleri istiyorsunuz. Merkür Yay burcundayken zihniniz artık daha vizyoner bir yöne kayıyor. Kariyerinizde daha büyük bir amaç, daha büyük bir anlam arayışı başlıyor. 17 Aralık'ta Merkür, Jüpiter ve Kiron'la sıkıntılı açılar içinde. Bu tarihler iş ortamında iletişimsel bazı kırılmalar getirebilir.
Kendinize yeterince güvenip güvenmediğinizi sorgulayabilirsiniz. Belki bir fikirle öne çıkmak isterken eleştirilme korkusu sizi durdurabilir ama bu açı sizi özdeğer farkındalığına çağırır. Kendinize şunu hatırlatın, kendime inandığım sürece fikirlerim değer kazanır. Bu dönem kendi potansiyelinizi fark etme sürecidir. Eleştiriler moralinizi bozmasın. Onlar sadece sizi daha sağlam bir bakış açısına taşır. 19 Aralık'ta Merkür ay düğümleriyle tek ara açı kalıbını oluşturacak. Bu kaderin yönünü belirleyen bir zihinsel kırılma noktasıdır. Bu tarih sizi güçlü bir zihinsel dönüşüme davet ediyor. Bir yanda geçmişteki iş modelleri, eski inanç sistemleri, başarının ne olduğuna dair kalıplarınız. Diğer yanda ise sezgisel olarak hissettiğiniz ama henüz adını koyamadığınız yeni bir yol. Bu dönemde yönünüzü değiştirmek isteyebilirsiniz. Eski bir iş, eski bir statü, eski bir ünvan. Artık sizi tanımlamıyor olabilir. Evren size yeniden doğ diyor ama bu defa kendi doğrularınızla. Bu tek ara açı kalıbı özellikle kendinizi ifade etme biçiminizi kökten değiştirir. Artık otorite figürleriyle değil, kendi içsel rehberliğinize güvenmeyi öğreniyorsunuz. 26 Aralık'ta Merkür Jüpiter'le 150 derecelik bir açıda yılın son haftasında zihinsel denge yeniden kurulacak. Size ciddi bir planlama gücü kazandırabilir. Bu dönem hayalle gerçek arasında bir köprü kurabilir. Bir yandan vizyonunuz geniştir ve gerçekçi de davranıyorsunuzdur. Bu kombinasyon büyük düşte ama akıllıca planla mesajını verir. Jüpiter'in 150 derecelik açısı yaratıcınızı da parlatır ama detaylarda biraz dağılma getirebilir. Bu yüzden bu dönemde odaklanın, önceliklerinizi belirleyin. 28 Aralık'ta Merkür Satürn'e kare açıda olacak. Bu tarihte zihinsel baskı, yoğun sorumluluk duygusu veya eleştiriyle karşılaşabilirsiniz. Ama bu engel değil, olgunlaşma fırsatıdır. Merkür-Satürn kareleri sizi kelimelerin sorumluluğunu almak konusunda eğitir. Belki bir otorite figürleriyle fikir ayrılığı yaşarsınız ama sabırla ve olgunlukla yaklaştığınızda bu süreç uzun vadede sizi güçlendirir. Bu dönemde susmak yerine bilgelikle konuşmayı seçin. 1 Ocak'ta Merkür ile Neptün arasında bir kare açı var. Yeni yılın ilk günü zihinsel olarak biraz dağınık bir enerjiyle açılıyor. Neptün sizin burcunuzda ve Merkür ile kare açıda kafa karışıklığı, yönsüzlük veya belirsizlik hissi oluşturabilir. Ama bu sezgisel vizyonun artışına da işaret eder. Gerçekle hayali birbirine karıştırmayın. Büyük düşünün ama henüz adım atmayın. Bu enerji ilham verir ama plan yaptırmaz. Dolayısıyla hayallerinizi yazın ama birkaç gün sonra uygulamaya geçin. 2 Ocak'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçecek, 11. evinize yerleşecek. Bu geçiş kariyer vizyonunuzu sosyal çevreyle birleştirme dönemini başlatır. Artık tek başına değil bir ekip içinde düşünüyorsunuzdur. Geleceğe dair projeler, topluluk çalışmaları, ortak fikirler öne çıkabilir. Zihinsel enerjiniz daha sistemli, daha planlı ve daha stratejik hale geliyor. Artık ideallerinizi pratiğe dönüştürme zamanı. Yani 2026 sizin fikirlerinizi toplumsal bir etkiye dönüştürebileceğiniz bir yıl olacak. Sevgili balıklar, Merkür Yay transiti sizin için bir kariyer sıçraması ve zihinsel uyanış dönemidir. Zihniniz şimdi vizyoner, felsefi ve özgür düşünüyor ama aynı zamanda artık kimseye değil kendinize inanmayı öğreniyorsunuz. Bu dönem ben ne istiyorum sorusuna verdiğiniz cevap tamamen değişebilir. Çünkü evren gerçek başarı kendi doğrunla uyum içinde yaşamaktır diyor. Merkür Oğlak Burcu'na geçtiğinde artık o doğrunun üzerine yeni bir sistem kuracaksınız. Bu geleceğinizi akıl ve sezgiyle inşa ettiğiniz dönemin başlangıcı olacak. Artık kendi yolunuzdasınız ve o yol size ait olduğu için ışıl ışıl da parlıyor. Mutlu, umutlu, huzurlu, verimli bir süreç geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.